İran'a bir harekat olursa Husiler Yemen'de buna nasıl cevap verir? Kızıldeniz'i tamamen kapatabilir mi? Kızıldeniz'i bir yangın yerine çevirebilir mi? İran'ın selameti için belki çırpınan en önemli ülkeyiz biz. Çünkü bizim için önemli olan coğrafyanın güvenliği. Mossad'ın İran'ın devrim muhafızlarının genel merkezindeki bilgileri alacak kadar bir istihbarat ağı kurduysa bunu bugün de aramayalım. Bugün yapılan İstihbarat operasyonların temeli 1950'lere kadar giriyor. Sadece İran'ın kuzeyi Türk, dolayısıyla orası bölünsün, Azerbaycan'la birleşsinler. Bu bir tuzak. İran'ın tamamı Türk. Dolayısıyla tamamı Türk olan bir coğrafyanın bölünmesine asla müsaade etmemeliyiz. Hocam, İran ve İsrail arasındaki çatışmalar ne zamana kadar devam edecek? İran'ın İsrail'e yönelik askeri kapasitesi ne düzeyde? Bir de karşı taraftan baktığımızda İsrail'in hava savunması İran saldırıları için yeterli mi? Tabii şimdi bu savaşın hava savaşının çok sürdürülebilir olduğunu ben düşünmüyorum. Ne açıdan düşünmüyorum? Bunun çok ciddi bir maliyeti var. Sadece İran açısından değil, İsrail açısından ciddi maliyeti var. Çünkü hava savunma sistemi dediğimiz elindeki güç yaklaşık 40 bin 80 bin dolar maliyetli tek bir füzeye karşılamasının maliyetini düşünürsek eğer bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu veya İran açısından değerlendirdiğimizde elindeki füze stoğunun da sonsuz olmadığını biliyoruz. Evet, belki şu en büyük kalibredeki füzelerini kullanmadı ama bunun öyle 3 ay 6 ay bir Ukrayna savaşı gibi süreceğini zannetmiyorum. Ama bir kara savaşı başlarsa, bir kara işgali, bir harekat başlarsa, bir indirme veya çıkarma olursa bunun tabii ki boyutu değişebilir. Ama bunun olabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü İran coğrafyası Irak coğrafyasına benzemez. Condoleezza Rice 2004 senesinde kendi söylemişti, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı dönemin. İran coğrafyasını Irak'la karıştırmayın. İran Irak değildir mealinde bir açıklama yapmıştı. Demek ki İran doğal sınırlarla çevrilenmiş ve dağlar sanki doğal bir kaleymiş gibi Tahran'ı koruyan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve tabii İran kadim bir devlet geleneği olan, yaklaşık 2000 yıllık tarihinin büyük bir kısmı Türk tarihi olan çok ciddi bir jeopolitikadan bahsediyoruz. Şimdi baktığımızda deniz, hava ve kara kuvvetleri bağlamında özellikle devrim sonrası yaşanılan ambargo süreci, yaptığım süreci tabii bu üç hava, kara ve deniz kuvvetlerine büyük zarar verdiğini görmekteyiz. Tabii bir düzenli orduları var. Her devlette olduğu gibi. Bir de devrim muhafızları ordusu var. Şimdi bir devrim muhafızlarının ordusu var. Bir de düzenli devletin ordusu var. Şimdi devrim muhafızları ordusuna baktığımız zaman onların da kara, hava ve deniz kuvvetlerinin olduğunu görmekteyiz. Ve bu kuvvetlerin de birbirine eşdeğer olduğu tahmin ediliyor. Örneğin hava kuvvetlerine baktığımızda Gülsüm Hanım, savaş uçakları devrim öncesine kalan F-14 Tomcat uçaklarını olduğunu görüyoruz. Fakat bu ambargo sonrası yedek parça sıkıntısı olduğu için ve uçakların modernizasyonu yapılmadığı için bu uçakların uçması son derece tehlikeli. Uçsa bile düşme oranı çok yüksek. Bir başka uçak modelleri MiG-29, Su-24, Su-22. Bunlar da Rusya'nın vermiş olduğu uçaklar. Çin'in verdiği J-7, J-8 tipi uçaklar var. Bir de yerli üretim olarak kendilerinin üretmiş olduğu Sage ve Kovsar isminde uçaklar var. Şimdi Amerikan menşeli uçaklar dışındaki, evet, bunlar da kudretli iyi uçaklar. Fakat F-35 karşısında ne kadar mukavemet göstereceği veya ne kadar saldırı düzenleyebileceği son derece meçhul. Bir de bunları kaybederse yerine koyabilecek imkanı var mı yok mu İran'ın, bu da son derece meçhul. Ama bir yerde güçlüler Gülsüm Hanım. İHA ve SİHA'lar. Özellikle Shahed 129 ve Shahed 136 kamikaze dronları ve Ebabil gibi ileri drone sistemleriyle, ki biliyorsunuz bir drone fırtınası saldırısı yapmıştı İran, bu manada ciddi zayiat verdirdiğini görmekteyiz. Bir de tabii ki füze sistemleri olarak kara ve hava sistemleri olarak Sayat 4, Bavar 373 ve tabii İran'daki S-300 benzeri hava savunma sistemleri var. Şimdi bunların modernizasyonlarının sıkıntılı olması elbette savaşta İran'ın gücünü oldukça olumsuz etkiliyor. Ama asimetrik hava gücü kapsamında da, yani insansız hava gücü kapsamında da, insansız hava araçları gücü kapsamında da İran'ın gayet güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir de deniz kuvvetlerine baktığımız zaman İran'ın biliyorsunuz denize çıkış rotası sadece Basra üzerinden, oradan işte Umman Denizi'nden Hint Okyanusu'na açılacak bir hattı var. Bir de Hazar Denizi kıyısı var. Önceden vekilleri üzerinden Doğu Akdeniz'e de çıkışı vardı ama şu anda bu da artık mümkün değil. Dolayısıyla İran'ın deniz kuvvetleri bakımından da bu anlamda gerilemesi ve sıkıştırılması zaten donanma gücündeki eksiklerin ve biraz da tabii ki mahrumiyet sebebiyle de çok fazla korvet gücünde yüksek kalibrede olmadığını görmekteyiz. Ama süratli botlar, mini denizaltılar ve intihar dronları sayesinde ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen Amerikan gemilerine taciz ve mayınlama stratejilerinde İran'ın başarılı olduğunu, yani yine denizde de asimetrik olarak İran gücünü hissedilir bir şekilde iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu anada balistik füze taşıyan denizaltıları ve gizli sığınaklar İran Körfezi'ndeki, bunlar da herhangi bir işgalde, herhangi bir saldırıda düşmana sürpriz niteliğinde baskın ve mukavemet gösterecek olan
İran unsurları olarak değerlendirilebilir. Kara kuvvetlerine baktığımızda şimdi devrimin ayrı bir gücü var, devletin ayrı bir gücü var. Bunların da yaklaşık yani 350 bin kadar devletin kara gücü var, yani ordusu var, piyade gücü var. Devrim muhafızlarının 150 bin, bir de milisler var biliyorsunuz. Onların sayısını tahmin etmek son derece güç. Hepsini birleştirdiğimiz zaman yaklaşık 600-700 bin arası bir kara kuvvetinin, bir piyade gücünün olabileceği tahmin ediliyor. Bir de şu var, İran'ın geliştirdiği füze sistemleri. Şimdi bakın bunlar özellikle kısa ve orta menzilli balistik füzeler, Fettah, Şahap, Kehribar gibi, ki Şahap füzelerini ben ayrı bir yere koymak istiyorum Gülsüm Hanım. Şahap 3, Şahap 4, Şahap 5, 6 ve 7. Bunların numaraları füzelerin menzilini bize gösteriyor. Yani Şahap 3 3000 kilometre, Şahap 7 7000 kilometre ve balistik füzeler bunlar. Ve İran'ın bence en büyük şu anda ortaya koyacağı veya kullanacağı silahlı olarak, füze olarak bunu görebiliriz. Şu ana kadar bunların Şahapların düşük kalibrelerini kullandılar ama büyük Şahapları daha çıkarmadılar. Fettah füzelerini kullandıklarını görüyoruz. Bir de tabii İran'ın bir savaş tecrübesi var. Ne anlamda söylüyorum? Vekil güçler üzerinden. Yani bugün işte Irak, Lübnan, Yemen, artık Suriye'de tabii bu söz konusu değil ama Husilerin özellikle Kızıldeniz'de göstermiş olduğu direnç, İran'ın bu anlamda ne kadar etkili olduğunu ve hala da milis güçleri, vekalet güçleri nezdinde de karizmasının, prestijinin de bir miktar devam ettiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla İran'a bir harekat olursa Husiler Yemen'de buna nasıl cevap verir? Kızıldeniz'i tamamen kapatabilir mi? Kızıldeniz'i bir yangın yerine çevirebilir mi? Bu da tabii son derece önemli. Yani baktığımız zaman aslında İran'ın gücü tabii asimetrik harp, füze gücü ve vekil güçler üzerinden kurulu ve bu özellikle Amerika, İsrail ve diğer Körfez ülkeleri üzerinde şu ana kadar bir caydırıcılık unsuruydu. Ama tabii bu saldırılardan sonra ne vaziyete geleceğini göreceğiz. Bir de İsrail'e bakalım isterseniz. İsrail'in de hocam İsrail'e geçmeden İran'ın Mossad korkusu var biliyorsunuz. Paranoyası başladı. Sürekli gözaltılar oluyor. Maskeli kişiler, yayın yapanlar, bunlar gözaltına alınıyor. İsrail'e geçmeden bundan da bahsetsek biraz. Ajanlık faaliyeti değil mi? Evet. Tamam. Gülsüm Hanım, İran'daki en büyük güvenlik zafiyeti ve istihbarat zafiyetinin ülke içerisindeki casusluk, entelijans faaliyetlerinden olduğu ifade ediliyor ama tabii görünen artık Mossad'ın İran'ın kılcal damarlarına kadar sızdığı konusunda. Bunda hep en bilinen biliyorsunuz söylem İran'ın bir önceki Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ın biz Mossad ajanlarıyla işte bu entelijans faaliyetiyle mücadele için bir birim kurduk. O birimin başına geçirdiğimiz isim bile Mossad ajanı çıktı. Peki biz şimdi bundan sonra ne söyleyelim? Gerçekten de öyle. İran'ın bugün Fahrizade gibi ünlü nükleer fizikçinin öldürülmesi, Kasım Süleyman'ın öldürülmesi, İsmail Haniye'nin şehit edilmesi ki Pezeşkiyan'ın yemin töreninde şehit edildi biliyorsunuz. Arkasından daha doğrusu öncesinde İbrahim Reis'inin helikopterinin çok şüpheli bir şekilde düşmesi veya düşürülmesi. Yine sizle konuşmuştuk. Sayın İlham Aliyev ile bir baraj açılışı yapılmıştı ve İbrahim Reis'i çok önemli bir cümle söyledi. Bizim birlikteliğimizden birileri rahatsız olacak ama biz beraber olmaya devam edeceğiz dedi. Yani İran, Azerbaycan beraber olacak dedi ki bu biliyorsunuz geleneksel rakip olmaları lazım onların, düşman olmaları lazım. Ve helikopteri 2 saat sonra düştü veya düşürüldü. Bir de yaşanılan işte Esed rejiminin düşmesi, vekil güçler üzerinden de hakimiyetini kaybetmesi ve bunun akabinde Mossad'ın, İran'ın devrim muhafızlarının nasıl diyelim genel merkezindeki bilgileri alacak kadar bir istihbarat ağı kurduysa bunu bugün de aramayalım. Bunu 1950'lerin ortalarına kadar götürelim. Çünkü İran İslam devrimi öncesinde Şah döneminde Batı'nın desteklediği, özellikle İsrail, bakın burası çok kritik. İsrail'in 1950 yıllardan itibaren Molla ve Mustafa Barzani vasıtasıyla İran kuzeyindeki Kürtler, İran'daki Kürtler, Suriye'deki Kürtler başta olmak üzere buradaki Kürtleri Mossad'ın bir şube sorumlusu olarak yerleştirmeleri ve bu ülkelerdeki siyasetleri İsrail'e bilgi aktarımının sağlanması vasıtasıyla o altyapı konuldu. O kablo sistemi döşendi. Ve 1975 İran-Irak barışı olduğunda o dönemde o 5 yıllık içerisinde 79 devriminin altyapısı hazırlandı. Ve Molla Mustafa Barzani'nin özellikle dönemin Moshadayan, ünlü İsrailli general, dönemin Mossad başkanlarıyla ve onların bölge temsilcileriyle birçok fotoğrafı var, birçok demeçleri var. Dolayısıyla bugün yapılan istihbarat operasyonların temeli 1950'lere kadar giriyor ve bunun temelinde de yapan da benim şahsi görüşüm Molla Mustafa Barzani'nin kurduğu örümcek ağı istihbarat akışı.
Ve şu anda da işte hala da rejim içerisindeki bu istihbarat zafiyeti dediğimiz bir ihanet şebekesi varsa eğer, bunun temellerinin en az 50 yıl öncesine kadar gittiğini de net bir şekilde görüyoruz. İran bundan nasıl kurtulur? Çok zor. Biliyorsun Mahsa Amini olayları olmuştu. Toplumsal bir artık dip dalga var. Ve şu da enteresan bir bilgi Gülsüm Hanım. 1979 sonrası doğan gençlerin oranı şu anda %60 İran'da. Yani %60'ı İran nüfusunun Molla rejiminden başka bir şey görmemiş. Ve şu anda İsrail ve onun destekçisi basın, medya şunu pompalıyor. Ey İran halkı, ey Persler, bakın sizden önce, yani görmeyenler için söylüyor, sizden önce çok güzel bir hayat vardı İran'da. İran'da laiklik vardı, İran'da sekülerizm vardı, İran'la Amerika dostu, cebiniz para görecek, rahat yaşayacaksınız diyerek onları aslında ciddi bir tuzağa çekiyor. Bakın bizim İran'da birçok problemlerimiz var Türkiye olarak. İdeolojik, mezhebi, ki bunu İran köpürtüyor daha çok biliyor. Karabağ'da gördük, Suriye'de gördük. Ama biz İran'ın toprak bütünlüğünü savunan belki en büyük ülkeyiz. İran'ın selameti için belki çırpınan en önemli ülkeyiz biz. Çünkü bizim için önemli olan coğrafyanın güvenliği. Biz İran jeopolitiğinin güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz ve yine altını kırmızı kalemle çizeyim. İran'ın bölünmesi ve birileri bunu milliyetçilik platformu üzerinden başka yere çekmeye çalışıyor ama bakın o da bir tuzaktır. İran'ın sadece Kuzey Türk değildir. Bakın biz hep Tebriz bölgesi, Güney Azerbaycan biliyorsunuz tarihi olarak. Biz orayı hep Türk bölgesi olarak söylüyoruz ama hayır. İran'ın her yeri Türk. Orada bile bir algı yanıltması var. Sadece İran'ın kuzeyi Türk, dolayısıyla orası bölünsün. Azerbaycan'la birleşsinler. Bu bir tuzak. Söylem çok güzel. Hepimizin gururu okşanıyor. Hepimizin ruhu okşanıyor ama bu bir tuzak. İran'ın tamamı Türk. Dolayısıyla tamamı Türk olan bir coğrafyanın bölünmesine asla müsaade etmemeliyiz. Peki bizim kullanacağımız en büyük silah ne Gülsüm Hanım? Dil. Pezeşkiyan saldırıdan bir hafta önce Türkçe bir şiir okudu. Bağlaşaydım dağdan aşan, selinen, ağlaşaydım uzak düşen, elinen. O basit bir şiir değildi Gülsüm Hanım. O şiir aslında İran tarihinin bir Türk tarihi olduğunu ve Türk dilinin İran'da ne kadar önemli olduğunu gösteren bir görüntüydü. Ve dilden daha keskin ben bir silah, bir kılıç tanımadım. Dolayısıyla böyle bir fırsat var önümüzde. Asla Batı'nın İran'ı böleceğiz, kuzeyine Güney Azerbaycan yapacağız bile. O bir tuzaktır. O tuzağa düşmeyelim. İran'ın toprak bütünlüğünü koruyalım. Ama rejim düşer mi, düşmez mi? Demokrasi en büyük savunduğumuz şey. Halkın iradesi en çok savunduğumuz şey. Evet, İran halkı da demokrasiyi hak ediyor. İran halkı da en güzel şekilde yaşamayı hak ediyor. Ama bu bölünerek olmaz. Beraber olarak olur. Dolayısıyla ben bu entelijans ve istihbarat faaliyetinin İran'ı 3'e veya 4'e bölmek suretiyle, Mahabat Kürt bölgesinin tarihi Davut Koridoru'na birleştirmek suretiyle Gazze'ye kadar hedefledikleri bir Siyonist koridor inşa etmek istediklerini düşünüyorum.